Merhabalar, Hobilerim Org kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk videomuzda bu motiflerimizin yapılışını, ikinci videomuzda eee, eline boyuna yarım motiflerimiz, yani bu motifimiz bütün motifimizin yarısı hanımlar, şöyle koyalım, yarısı. Şu motifimiz de şu şekilde yarısı şeklinde 3 tane motifin kurulumunu yaptık. Şimdi bu motiflerimizin birleştirmesini göreceğiz. Bakın. Şimdi bu yarım motifimizi tam yarımdan koyduğumuzda denk geliyor. Ben bunları biraz daha küçük yaptım, kamera altında daha net görülsün diye. İlk motifimiz biliyorsunuz kocaman oldu. İkinci yarım motifimizi ise şu şekilde göstereceğim. Birleşiminde denk gelecek hanımlar. Birleştirirken. Şöyle göstereyim, hatta ikisinin farkını. Şöyle yan yana koyuyoruz. Bakın uç kısmının yapmadım. Dolanmadan bıraktım burada. Bunun sebebini de birleştirirken göreceğiz. Hemen birleştirme videosu yapacağım. Dikerek, iğneyle, iplikle dikerek de birleştirebilirsiniz. Ben trabzanlarla dikerek birleştirdim büyük parçaları. İğneyle, iplikle dikerek birleştirdiğimizde ki görseli hoşuma gitmedi. Hemen şöyle büyük parçamı getireceğim ki birleştirmeyi görün diye. Bakın trabzanlarla birleştirme işlemi yaptım. Şimdi de elimizde küçük, kameranın altına daha net birleştirebileceğimiz motiflerimizi ördük. Bunları birleştireceğiz. Hemen şöyle yerleştiriyorum. Bakın. Şimdi bu motifimi de bakın şöyle uç kısmından şu şekilde birleştiriyoruz. Birbirini karşılıyor. Buraya da son sırada şöyle göstereceğim. Renklerden daha net seçebileceksiniz. Pembe ile başladık. Hemen şöyle, ilk videomuzda güneş kesiyordu. Şimdi karanlık oldu. Pembe ile başladım. Yeşille dolandım. Gri ile dolandım. Pembe ile dolandım. Tekrar koyu yeşille dolandım. Mavi ile sadece bir sıra kurdum. Buradan aşağıya dolanmadım. Çünkü bu motifimizde birleştirirken şöyle koyduğumuzda bakın şuradan itibaren başlayacak. Buradan itibaren başlayarak denk gelecek. Şu şekilde. Şimdi trabzanlardan birleştirmeyi yapalım. Ondan sonra bakın bu tarafı dümdüz. Şu yarım motifi koyduğumuz için kenarımız dümdüz oluyor. Bu tarafta da yine aynı şekilde iki tane bu yarımlardan koyacağız bu tarafına. Sonra bir tane de boyuna yarım koyduğumuzda bir kare elde edeceğiz. Bir battaniye örmek isterseniz, bir hırka örmek isterseniz kendi kalıbınıza göre ayarlamanız gerekiyor. Hemen şu şekilde birleştirmeye başlayacağız. Şöyle alıyorum ve ışığımı da ayarlayıp geliyorum. Evet, şimdi bütün bir parçamıza ilk önce eline yarımı buradan birleştirelim. Tığla birleştirme işlemi yapacağım burada da. Dediğim gibi siz isterseniz dikerek birleştirebilirsiniz. Şöyle renk kendini göstersin diye pembe ipimi kullanacağım. Motif birleştirmelerde farklı renkler kullanabilirsiniz. Hemen birleştirmek istediğim motifimin birinci trabzanını ipimi kilitliyorum. Şöyle birazcık yakınlaştıracağım ki daha net görün diye. Trabzanlarda da dantellerden birleştirme yaptık. Şöyle bir zincir daha çektim. Hemen karşısına gelen, buradan tığımı çıkartıyorum. Karşısına gelen uç kısımdan gayet basit 6 trabzan 6 trabzan yaptık. Birinciden şöyle birinciden sabitledim. Kamera altındayız. Elinize aldığınızda daha net yapacaksınız. Buradan tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen ikinci trabzanımı yapıyorum. Burada. İkili trabzan yapıyorum yine. İkinci trabzanımı yaptım. Tığımı buradan çıkartıyorum. Hemen ikinci trabzanın üzerindeki ilmekten
geçiriyorum. Devam edeceğim. Yaptım. Geçiriyorum. Trabzanımı yaptım, dördüncüyü. Burada yine dördüncü trabzanın üzerinden ilmeğimi alıyorum ve geçiriyorum. Kaçırdım yine. Kamera altındayım ben. Birazcık kameram bana uzak kalıyor görüş mesafemden, ama siz elinize kucağınıza aldığınızda daha rahat yapabileceksiniz. Geçiriyorum. Bismillah, takıldı durmadan. Şimdi 5. trabzanı yapıyorum. 5. trabzandan geçiriyorum. Artık yaş da ilerledi. Böyle koyu renkleri seçemiyoruz. Hemen şu zincirim de benim trabzanım. Yine onun üzerine bir tane yapıyorum. Ve yine geçiriyorum. Bakın, karşılıklı bu şekilde trabzan yaparak birleştirmiş oldum. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Yine trabzanımı yapıyorum. Bu sefer burada üstte birleştiriyorum. Şuradaki ipimi düzelteceğim. Evet, orada kestiğim ipimi düzelttim, sökülme yapmasın diye geçirdim. Yine 6 tane trabzan yapıyorum. Buradan karşısında da 6 trabzan var zaten. Karşı 6 trabzandan geçiriyorum. 3. trabzan. Burada da 3. trabzan üzerinden geçiriyorum. Koyu kahveye denk geldiği için mesela yeşilde daha net seçiliyor. Koyu kahvede kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum. Şimdi bu zincirim de benim trabzanım, biliyorsunuz. En son burada 6. trabzandan geçiriyorum. Şöyle bir bakın. Bakın. Birleştirmeyi ben bu şekilde tercih ettim trabzanlardan. Şöyle koyayım, kameramı netleştireyim. Pardon. Evet, kameramı bıraktım daha net görün diye. Bakın. Buradan şimdi yine buraya ineceğim, trabzan yapacağım. Ama iğneyle karşılıklı koyup karşılıklı trabzanlardan dikerek de birleştirebilirsiniz. Trabzanımı yaptım. İlmeğimi çıkartıyorum. Buradan devam ediyorum. Şimdi 2. trabzanımı yapıyorum. Burada da yine şöyle göstereceğim. Bakın, 2. trabzanımdan ilmeğimi geçiriyorum. 3. trabzanımı yapıyorum. 3. trabzanımı yaptım. 1 2 3. trabzandan geçiriyorum. 4. trabzanımı yapıyorum. 4. trabzandan geçiriyorum. 5. trabzanım. 6.'yı yaptım ve 6.'dan geçiriyorum. Şimdi motifimi şöyle bırakacağım daha net görün diye. Şimdi bütün motifime şöyle bir bakın. Yarım motifimi trabzanlar yaparak birleştiriyorum böyle. Buraya kadar birleştireceğim. Lütfen motifleri yapıp elinize alın. Böyle en azından küçük küçük motifler yapıp elinize alın. Daha net anlayacaksınız. Şu uç kısma kadar birleştireyim. Kenarını da birleştirelim ki ikinci bu yarım olanı birleştirmeyi tekrar görmemiz gerekiyor.
Evet, şimdi bir tane büyük motifimize bir tane yarımımızı ekledik. İkinci yarımımızı da şimdi ekleyeceğiz. Biliyorsunuz ikinci yarımımızdan bahsettim. Son sıra, yani burada sıra yaparken tekrar göstermek istiyorum. Şu bizim ilk sıramız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptım bir taraftan. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptım. Yani uç kısımdaki şu sivriliği yapmadım. Bir tarafını yaptım sadece. Çünkü o şekilde denk geliyor hanımlar. Onu ben ayarladım. Şimdi bunu da buraya birleştireceğiz. Az önce birleştirdiğimiz gibi bu boyuna yarımımızı da bakın, boyuna yarımımızı da bu şekilde koyduğumuzda, şu şekilde bakın, koyduğumuzda birleştirmemiz bu şekilde tamamlanmış olacak. Birleştirmede dikkat etmemiz gereken tek püf noktamız, burada yarımımızı birleştirdik. İkinci yarımımızın son sırasını tek tarafına yapıyoruz sadece. Burası önemli. İnce boyuna yarımı da yine buradan başlıyoruz birleştirmeye. Diğer tarafa birleştirerek devam ediyoruz. Hemen elimde büyük modelimden birleştirilmiş şeklim var. Hemen onu da görelim ve daha net anlayalım. Şimdi bu çok büyük olduğu için kamera altına sığıp da net görünmediği için hemen küçük motifler örerek gösterdim ki daha net anlayın diye. Bakın, kameramı kaldırabildiğim kadar kaldırdım. Şu benim boyuna yarım motifim. Burada hemen şöyle göstereceğim. Şu şekilde bakın nasıl dümdüz oldu, denk geldi. Şu enine yarım motifim. Bu da bütün motifim. Bakın bu tarafı da dümdüz. Şimdi boyuna yarım yaptığım için bu kenarı da dümdüz oldu. Eğer şimdi siz dümdüz bir kare elde etmek istiyorsanız buralara da 2 tane yarım ekleyip bir tane de boyuna yarım eklediğinizde dümdüz kare bir model elde edeceksiniz. Evet, hırka nasıl yapacağız? Artık hırkayı da kendi bedenimize göre ayarlayacağız. Nasıl yapabiliriz? Hemen ondan da bahsedeyim. Şimdi ben böyle bir şablon çıkarttım. Kafamda tasarladım ve kafamda tasarladığım kurulumunu sizinle paylaşıyorum. Şu tek parça motifimizin uzunluğu, eğer önün tek kenarını yapacaksak omuzdan etek ucuna kadar büyük bir motif yapmamız gerekiyor. Tekte önü çıkartmak istiyorsak eğer. Ama küçük küçük motifler yapıp da böyle parçalar elde edip de birleştirebilirsiniz. Ama en güzeli bu tek motifimizin, bizim örnek veriyorum, önün tek tarafını yapıyoruz. Bunu önün tek tarafı olarak düşünebilirsiniz hanımlar. Önün tek tarafını yapıyoruz. Omuzdan etek ucuna kadar bir tane kocaman motif yapın. Sonra aynı motifin yarımlarını yapın ve diğer yarımını yapın. Burayı ön olarak baz alın. Burayı da yine aynı şekilde düz yaparak baz alabilirsiniz. Ben tasarlayacağım inşallah, yani bitireceğim, bir hırkanın en azından bir yelek versiyonuna çevirmeye çalışacağım. Onu da sizinle paylaşacağım. Motifleri paylaştım. Motiflerin nasıl yapıldığını, siz istiyorsanız modelle böyle bir çekyat örtüsü yapabilirsiniz. Diz battaniyesi yapabilirsiniz. Ben bu motifleri hırkada gördüm. Hırka çalışması için bütün iplerimi çıkarttım. Kafamda tasarlaya kurmaya devam ediyorum. Sonuç olursa sizinle paylaşacağım. Daha net anlayacağız güzel bir sonuç çıkarsa, ama biraz uzun bir zaman alabilir. Çünkü dantellerimi örüyorum. Bunları yapıyorum. Paylaşmam belki arada zaman alabilir, ama paylaştığım zaman bu videoların da linkini hırkanın altına koyacağım. Daha net anlayacağız. Motiflerimizi gördük. Birleştirmemizi gördük. Modeli kendiniz tasarlayıp kendi kalıbınıza göre ayarlayabilirsiniz. Örgü bilen arkadaşların hepsini yapabileceğine inanıyorum. Yorumlarda yazarsanız
birlikte yapmış olan arkadaşlar varsa lütfen paylaşsınlar. Ben de yapılmış bir versiyonunu ben görsel olarak gördüm. Yapılmış bir versiyonundan destek ben de almak isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.